İşte bir İngiliz ajanının 1. Dünya Savaşı süresince yaptığı en önemli işlerden biri tam olarak bu şekildeydi. 1909'da kurulan İngiliz istihbaratının 1. Dünya Savaşı boyunca asli görevi Belçika ve Hollanda'da bulunan ağlarından Alman ordusu hakkında bilgi toplamaktı. Ne tür trenler, saat kaçta nereden geçti, kaç adet vagonu vardı ve ne taşıyordu. Yapılanma öyle yoğun çalışıyor ve işgale öfkeli Belçikalılar tarafından öyle kalabalık destek görüyordu ki savaş bittiğinde La Dame Blanche yani Beyaz Lady olarak adlandırılan bu gizli direniş yapılanması 1300 muhbire kadar ulaşmıştı. Savaş bittiğinde hepsinin adı İngiltere tarafından onurlandırılmak üzere açıklandı. Ancak bu belki de tarihin gördüğü en büyük istihbarat fiyaskolarından biriydi. Çünkü hemen 21 sene sonra Nazi orduları 2. Dünya Savaşı'nı başlatmış ve tekrar işgal ettiği Belçika'da bu sefer bu 1300 kişinin ailelerini tek tek bularak çoğunu infaz etmişti. Özel Büro'nun bu bölümünde Hollywood'dan adını sıklıkla duyduğumuz James Bond'un ve tarih derslerinde öğrendiğimiz Arabistanlı Lawrence'ın da parçası olduğu İngiliz istihbarat yapılanmasını masaya yatırıyoruz. Ancak içeriye geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Her bölümünü büyük araştırmalar ve emeklerle hazırladığımız Özel Büro serimizin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için GZT'ye abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Savaşlar söz konusu olduğunda en bariz görünen ayrıntılar bile oldukça hayati bir önem taşıyabiliyor. Böylesi zamanlarda kalabalık şehirlerden geçen trenlerin kaç vagonunun bulunduğu, bunların kaçının yolcu, kaçının yük vagonu olduğu ve hatta trenin hangi renk olduğu gibi bilgiler tüm bir cephenin ve binlerce askerin hayatını kurtarabilir ya da tam tersi. İşte İngiliz istihbaratının da filmlerde gördüğümüz o kusursuz James Bond hikayelerine gelene kadar geçirdiği dönüşüm içerisinde faaliyetleri tam olarak bu küçük ayrıntılarda saklıydı. 1. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle İngiltere aleyhine belki de tarihteki en büyük tehlikeyi oluşturan Prusya İmparatorluğu yani Alman ordusu İngiltere'nin o dokunulmaz adasının 35 kilometre yakınına kadar gelmişti. Denizin bir kıyısında makine gibi işleyen Alman ordusu, diğer kıyısındaysa kraliçenin askerleri. Ancak ünlü Savaş Sanatı kitabının yazarı Sun Tzu'nun da söylediği gibi tüm savaşlar kandırma üzerine kuruludur. Haliyle saldırabilecek olduğumuzda saldıramayacakmış sanılmalı, güçlerimizi kullanacağımızda etkisiz görünmeli, yakın olduğumuzda düşmana uzak olduğumuza inandırmalı, uzak olduğumuzda ise yakın olduğumuza inandırmalıyız. Nitekim hem 1. hem 2. Dünya Savaşı süresince Büyük Britanya adasını Alman tanklarından koruyan aslında İngilizlerin bu düşmanı kandırabilme ya da daha alışageldik bir tabirle düşmanın içine sızabilme yeteneği olmuştu. İngiliz istihbarat yapılanmasının temelde 3 kurumdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Secret Intelligence Service yani gizli istihbarat hizmeti olarak çevirebileceğimiz Dış İstihbarat Birimi SIS ya da bilinen adıyla MI6, Security Service yani güvenlik hizmeti anlamına gelen İç İstihbarat Birimi MI5 ve Government Communication Headquarters yani Hükümet İletişimler Merkezi GCHQ. Siber İstihbarat ve Güvenlik Merkezi. Bu birimler birbirleriyle işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütürken MI6 ve GCHQ Dışişleri Bakanlığı'na, MI5 ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarına devam ediyor. Tabii ayrıca askeri istihbarat birimi olarak da Defense Intelligence yani Savunma İstihbaratı Kurumu bulunuyor. Dış ve iç istihbarat birimleri olan MI6 ve MI5'ın adı da aslında askeri istihbarat anlamına gelen Military Intelligence'ın kısaltmasından geliyor. 1873'te İngiliz ordusunun topografi ve İstatistik Departmanı'nın yeniden adlandırılarak Askeri İstihbarat Direktörlüğü olmasına ve genel itibariyle iç ve dış istihbarat görevlerini yerine getirmesine karar veriliyor. Bu birim içerisinde alt departmanlar oluşturuluyor ki günümüzde MI5 ve MI6 kısaltmaları da aslında bu alt departmanların adından gelen kısaltmalar. Askeri İstihbarat 1. Büro Yönetim, 2. Büro Orta ve Uzak Doğu, İskandinavya, Rus coğrafyası, Türkistan, Orta ve Kuzey Amerika, 3. Büro Doğu Avrupa ve Baltık devletleri, olacak şekilde alt departmanlar savaş esirleriyle ilgilenen MI19 yani 19. büroya kadar ilerliyor. Ancak dünya savaşlarının sona ermesiyle ya da ilgili konuda daha kapsamlı çalışmalar yürüten, kapsamı genişleyen büroların ortaya çıkmasıyla birçoğu bu kurumların altında faaliyet göstermeye başlıyor. Örneğin Basın Sansürleme ve Propaganda Bürosu MI17 1940'te Bilgi Bakanlığı bünyesine dahil oluyor. Ya da Almanya ve Alman işgalindeki bölgelerle ilgili MI14 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle ortadan kaldırılıyor.
Tabii bu departmanlardan MI5 ve MI6 de günümüzdeki bilinirliklerini arttırarak Birleşik Krallığın iç ve dış istihbarat alanında faaliyet gösteren kurumları haline geliyor. Resmi adı Gizli İstihbarat Hizmeti olan MI6 resmi olarak 4 Temmuz 1909'da kuruluyor. Bunda dönemin Alman-Prusya İmparatorluğu'nun gerek kıta Avrupası gerekse Büyük Britanya adası için tehdit oluşturan ve hızla büyüyen donanması da tetikleyici oluyor elbet. Ancak istihbarat servisleri söz konusu olduğunda karşılaştığımız ketumiyet burada da kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Kurumun kuruluşundan 1994'e kadar geçen sürede varlığına resmi olarak rastlamak pek mümkün değil. 94'e gelindiğinde ise hem MI6 hem de GCHQ'yu resmi olarak barındıran evrak İstihbarat Hizmeti Yasası kabul ediliyor. Ve aynı zamanda MI6 günümüzdeki James Bond filmlerinden de tanıyabileceğimiz binasına geçiş yapıyor. Vauxhall Kavşağı'nda yer alan bina Aztek Maya tapınakları gibi katlı bir piramit şeklinde inşa edilirken istihbarat servisinin ihtiyaçları doğrultusunda 25 farklı cam çeşidi kullanıldığı da biliniyor. Servisin istihbarat şefi aslında Türklerle iyi bir ilişki kurmaya çalışan ve 2013-2017 arasında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi olarak da görev yapmış olan Richard Peter Moore. Büyükelçilik görevinin ardından 2018-2020 arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Moore, 2020'den itibaren MI6 şefi olarak görevde bulunuyor. Halk nezdindeki imajını tazelemek ve iyi bir noktaya oturtmak isteyen kurum, Ekim 2005'te ilk kez bir web sitesi hazırlayarak takipçilerinin erişimini açmıştı. Ayrıca Moore gibi Twitter'ı oldukça aktif kullanan ve hem Türkçe açıklamaları hem de Beşiktaş olan desteğiyle özellikle Türkiye'de karşılık bulan birinin direktör olması da bu doğrultuda bir hamle olarak değerlendirilmişti. İngiliz parlamentosunun istihbarat yapılarını denetlemekle görevli İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'nin 2021-2022 raporuna göre servisin toplam 3650'ye yakın çalışanı bulunuyor. Ayrıca raporda bütçesinin de 3711 milyar sterlin yani 129 milyar 67 milyon olduğu söyleniyor. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yürütülen çalışmaların haliyle sorumlu bakanı da Dışişleri Sekreteri olarak görev yapan James Cleverly. Servisin özellikle HUMINT yani insan kaynaklı istihbarat, SIGINT yani sinyal kaynaklı istihbarat ve OSINT yani açık kaynaklı istihbarat konusunda başarılı olduğu bilinenler arasında. Nitekim 2023 yılına girerken Ukrayna'nın Ruslara ait bir gizli üsse gerçekleştirdiği saldırının sinyal istihbaratının da MI6 tarafından sağlandığı dönem itibariyle konuşulmuştu. Şimdi MI6 binasından çıkıp Vauxhall Köprüsü'nden karşıya geçiyoruz. Ardından Thames Nehri'ni sağımıza alıp 5 dakika kadar yürüyoruz. Karşımızda neoklasik mimari tasarımı, Portland taşı ve granitten yapılma 8 katıyla Thames binası yani İç İstihbarat Kurumu MI5'ın merkez ofisi. Bina girişinin sağında Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te öneme sahip olan Aziz Yorgi yani St. George heykeli, solunda ise Britanya'nın insanlaştırılarak sembolize edilmiş hali olan zırhlı ve kalkanlı bir kadın figürünün heykeli bulunuyor. 1930'da yapımı tamamlanan bina 1990-94 arası 227 milyon sterline restore edilip 1994'te MI5'ın ofisi olarak kullanılmaya başlanmıştı. İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5'ın bir diğer kısaltması ise 500. kutu olarak bilinir ki bunun hikayesi de aslında savaş dönemine dayanıyor. Savaş dönemi boyunca 500 numaralı posta kutusunun olduğu konumda çalışmalarını yürüten birim daha sonraları adresini değişmiş olsa da kamu hizmetlerinde hala 500. kutu olarak anılıyor. Toplam 5259 çalışanının olduğu bilinirken temel görevi Birleşik Krallık topraklarında karşı istihbarat ve terörün önlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesi şeklinde. 2017'de yardımcı direktör olan Ken McCallum 2020'den bu yana MI5'ın şefi olarak görev yapıyor. McCallum Kasım 2022'de yaptığı bu yıl İran istihbaratı tarafından en az 10 kaçırma ya da suikast girişimi önlendi. Ayrıca yıllardır tehdit oluşturan Rus saldırganlığına karşı da dikkat etmeliyiz açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak kurum İçişleri Sekreteri yani bizdeki karşılığıyla İçişleri Bakanı Suella Braverman'a bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor. MI5 ve MI6 haricinde daha önce de bahsettiğimiz Hükümet İletişimler Merkezi yani kısa adıyla GCHQ'da Birleşik Krallık Sivil İstihbarat Yapısı'nın bir parçası olarak faaliyetlerini yürütüyor. GCHQ, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri bünyesinde MI1B ve Deniz Kuvvetleri bünyesinde NID-25 olarak faaliyet gösteren iki yapılanmanın birleşmesiyle 1919'da Hükümet Kod ve Şifre Okulu olarak kurulmuştu. Daha sonra 1946'da mevcut adını almış oldu. Faaliyet alanı olaraksa 2. Dünya Savaşı süresince şifreli mesajların kırılması ve gereken istihbaratın sağlanması görevini üstlenen Bletchley Park ekibinin görevlerini devralan GCHQ, temel olarak sinyal istihbaratı ve kriptografi üzerine yoğunlaşan bir kurum diyebiliriz. Bütçesi yine ortak bütçe üzerinden belirleniyor ve faaliyetleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülüyor. Mayıs 2023'ten bu yana kurumun şefliği görevini Anne Keys
Butler yürütüyor. Kendisi daha önce MI5'ın direktör yardımcısı olarak da görev yapmıştı. Tüm bu servisler haricinde diğer istihbarat servislerini incelerken gördüğümüz gibi askeri istihbarat kurumları da ilgili kuvvet komutanlıklarına bağlı olarak faaliyetlerine devam ediyor. İstihbarat yapılarını netliğe kavuşturduğumuza göre şimdi gelelim Arabistanlı Lawrence'a. Dünya Savaşı'ndan hemen önce Britanya Müzesi adına Karkamış'ta arkeolojik faaliyetler yürüten Lawrence, savaşın çıkmasıyla gönüllü olarak İngiliz ordusuna katıldı. 2 sene sonra bölgedeki çalışmalarıyla bağlantılı olarak Arap bürosuna sevk edilen Lawrence, Mezopotamya'dan Hicaz'a kadar geniş bir alanda yoğun istihbarat faaliyetlerini sürdürdü. Lawrence bu geziler esnasında 1908'de Sultan II. Abdülhamit tarafından Mekke Şerifi olarak atanıp daha sonra savaş döneminde kendini Hicaz kralı olarak ilan eden, Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in oğlu ve isyanın önde gelen ismi 1. Faysal ile yakın ilişkiler kurdu. Aktarılanlara göre o dönem Lawrence aracılığıyla Şerif Hüseyin'e ve Faysal'a Suriye, Hicaz ve Mezopotamya toprakları vaat edilmiş ve isyan karşılığında Britanya Krallığı koruması teklif edilmişti. Nitekim savaş bitiminde albaylığa kadar terfi etmiş olan Lawrence, Paris Barış Konferansı'nda 1. Faysal'ın delegasyonunda yer almış ve aynı zamanda Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda görevine devam etmişti. Üstün Hizmet Madalyası, en saygıdeğer askeri batı nişanı ve Fransız Şeref Lejyonu madalyası gibi birçok nişan ve madalya ile ödüllendirilen Lawrence'ın ünlenmesi ise onu konu alan ve yaşananları biraz abartarak sinemaya uyarlayan 1962 yapım Arabistanlı Lawrence filmiyle mümkün oldu. Lawrence'ın hem otobiyografisi hem de filmde geçenler hakkında ise büyük bir şüphe mevcut. Zira hem filmde hem de Lawrence'ın otobiyografisinde 1. Dünya Savaşı süresince bölgede İngilizler lehine yaşananların tamamı Lawrence tarafından gerçekleştirilmiş gibi aktarılırken bazı noktalarda birbirleriyle ters düşen bilgiler de yer alıyor. Ancak Lawrence'ın Osmanlı aleyhine gerçekleştirdiği faaliyetler elbette yadsınamaz. Özel Büro'nun bu bölümünde hem daha önceki bölümlerde sizlerin incelememizi istediğiniz hem de önemli istihbarat yapılanmalarından biri olan İngiliz istihbaratını ele aldık. Özel Büro serisinin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için videoyu beğenerek abone olmayı ve bir sonraki bölümde hangi istihbarat teşkilatını görmeyi istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Lawrence bu geziler esnasında 1908'de Sultan II. Abdülhamit tarafından Mekke Şerifi olarak atanıp daha sonra savaş döneminde kendini Hicaz kralı olarak ilan eden, Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in oğlu ve isyanın önde gelen ismi 1. Faysal ile yakın ilişkiler kurdu.